Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir sürpriz videom var. Günübirlik bir işim gereği Yunanistan'a geldim. Gümrüzine'ye vuracağım. Ben aslen zaten Gümrüzine'liyim. Batı Trakya Türklerindenim yani. Bugün bakalım nasipse günün belli bir kısmını orada geçireceğim. Eğer imkan olursa çarşı kısmında, köylerden, belli başlı yerlerden ufak tefek size videolar hazırlayacağım. Yani çekimler hazırlayacağım. Nasıl deniyor bilmiyorum. Daha beceremediğim için daha bu işi. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Birazdan pasaport kontrolüne gireceğiz. Pasaport kontrolünden sonra 90 kilometre kadar bir yolumuz kalıyor. Fazla değil. Köyde birkaç akrabama uğrayacağım. Bir yemek yeriz. Oradan sonra da Gümrüzine'ye merkeze ineceğim yavaş yavaş. Merkezdeki işlerimi hallettikten sonra boşluk bulursam sizler için ufak tefek güzel görüntüler almaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi Türk gümrüğünü geçtik, pasaportlarımızı verdik. Birazdan Yunan sınırına doğru ilerleyeceğiz. Oradan Meriç'ten bir video görüntüsü almaya çalışacağım sizler için. Yola devam ediyoruz. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets. Elma. 80 nefte değil mi? Hayır, en iyi. Abi 80 motor. Şu anda da otobanın ücretini ödedik, giriş ücretini ödedik. Eskiden böyle bir şey yoktu aslında. Krizden çok sonra bizim Türkler gibi onlar da bu mevzuya ayıldı. Dediler ki neden otobanlardan para almıyoruz? Ne gerek var dediler. Ve otobanlardan son tahmin ediyorum 5 yıldır 6 yıldır ücret tahsil ediyorlar artık. Bu arada babamın söylediğine göre Almanlar otoban aldığı için onlar işletiyormuş şu anda. Malum krizden sonra birçok şeylerini de kaybettiler. Merkel ne istedi onlardan? Bir bedel ödemelerini onlar bayağı bir... Atina'da o sembol bir şeyleri var ya onların taştan. Aha. Ne diyorlar oraya? Akropolis. Akropolis. Akropolis istedi. Arkadaşlar yangınlardan zarar gören yerler var burada. Meşhur yangın. Buradan da Şapçı'ya kadar ortalama 30 kilometre yola kadar seyrek seyrek de olsa her yerde yanmış ormanlar var. Yani buralar girdiğiniz zaman yeşillikti yani dağlık, yemyeşil. Gerçekten tuhaf. Abone sayın artar yani. Şöyle koca macırları çekeyim. Şu karşıda gördüğünüz kısımdaki dağların hepsi yanık şu anda. Yanmış vaziyette. Hepsi kül olmuş. Şu tepede köy var. Köyün yakınına kadar gelmiş. Şu gördüğünüz tepedeki dağların hepsi yanmış. Onlar da salatalar. Şeyin içine geçmek istemişler. Şimdi otobandan çıktık. Sapes'e doğru gidiyoruz. Sapes Şapçı aslında Türkçe'de. Şimdi Şapçı'ya giriş yaptık. Tamam da sen bu videolarda hiç benden bahsetmiyorsun. Ben provokasyon yaparım yani. Sen konuştukça konuşurum yani. Abi tamam birazdan beraber çekim yapacağız. Öv beni de çok yaman çocuk da benim de azma Tamam, gamle. tamam. Evet şimdi indik. Bir yemek yiyeceğiz. Buranın köftesi bir tık meşhurdur. Güzeldir yani. Nazım abi röportaj yapalım sana. Şapçı'nın bana tarihçesini anlat. Arkadaşlar bu benim çocukluğumun içeceği. Esperia markası. Bu bir limonata çeşidi. Asitli gibi düşünün ama yani Türkiye'de Fanta'nın ürettiği gibi asitli limonatalar gibi değil. Çok farklı bir aroması var. Gayet de güzel, lezzetli bir içecek. Neden oluyor bu? Patlıcandan oluyor abi bu. Şimdi arkadaşlar bu bir çeşit merican deniyor buna. Tamam, bakın Bu da bir çeşit süzme yoğurttan yapılıyor. numara. Bu tamamen patlıcan ezmesi ama kaynatılmış patlıcandan yapıldığını biliyorum. İçinde farklı soslar da var tabii ki de. Köfte de geldi. Köftenin tadı
Etin lezzeti çok bambaşka. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, köye akraba ziyareti yapacağım. Daha sonra da Gümülcine'ye, asıl kendi büyüdüğüm yere doğru ilerleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi Likyo köyündeyiz. Burası Kurcalı diye geçiyor. Türkçe karşılığı. I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you and I'm the only one. İstakas. Bıyıklı köye geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi size genel olarak köylerde, işte benim yaşadığım yerlerde evler nasıl oluyor? Kocaman bir avlu var. Avlu deriz biz buraya genelde. İçinde de atıyorum 50'şer metrekare, 30'ar 40'ar metrekarede evler vardır. Bütünleri görüyorsunuz. Geliyorum. Selamünaleyküm. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret stars Biraz daha kuruyup nemlendikten sonra kutuya koyup pastala, tüccara teslim edecekler. in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all around. Şimdi burayı da kısaca göstereceğim. Buradan ilk giriş oluyor. Burada yine Türkiye'de nasıldı? Gördüğünüz gibi. Burası da avlu. Güzel bir avlu. Bütün iskeleleri karşıda gördüğünüz yerde. Buraya girdiğiniz zaman yine avlu karşılıyor sizi. Bak burası kapalı gördüğünüz gibi. Şimdi bir ziyaretimizi yapalım. Sonra yola devam. Evet, bu da haremin arka bahçesi. Böyle kabaklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kedi ve yavrusu. Minicik. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't. Evet arkadaşlar, geldik benim büyüdüğüm mahallelere. Şimdi burasına Bağlar Sokağı derler. Böyle her sokağın bir kendine göre bir ismi var. Burası Bağlar Sokağı. Benim bulunduğum sokak Yence Mahalle, Dana Sokağı falan, o tarz böyle isimler takılmıştır genelde. Trakya'ya benziyor kısmen ama tabii biraz daha farklı. Şu gördüğünüz tarlada, bahçelerde çok anılarım var benim. Bu sokaklarda. Şimdi arabayı park edelim. Sonra görüşürüz. Şimdi anneannemin evi, şu an babamın girdiği yer. Oraya doğru ilerliyoruz. Sokak böyle. İşte burası da benim böyle büyüdüğüm ev diyebiliriz her anlamda. Sonra görüşürüz. Evde biraz anneannemle hasbihal ettik. Şimdi bir çarşıya doğru çıkacağım. Bu çekimde sırf sizler için yapıyorum şu anda. Normalde o kadar dahi vaktim yok aslında. İşlerim var. Uğramam gereken yerler var. Umarım güzel bir video çekeriz bakalım. Merhaba Yan. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, çok şükür, devam. Burada komşular var. Şimdi bu mahallelerde herkes tanıdık olduğu için genel olarak herkesle karşılaşmam mümkün. Şu an aslında öğle saati. Öğle saatlerinde buralar çok sakin olur. Hatta bizim Türklerin bildiği gibi siesta derler. Öğle uykusu burada meşhurdur.
9'da 12 arasında genelde insanlar çalışır. 9'da 3 arasında. 3'ten sonra gelirler, 1-2 saat uyurlar. Sonra işleri varsa işlerine devam ederler. Burada bizim olduğumuz bölgede Türkler daha çok yoğunlukla çiftçilik yapıyor zaten. O sebeple. Çünkü sabah çok erken saatlerde tarlaya gidip çalıştıkları için. Şimdi burası da bizim Türk okullarından biri karşıda göreceğiniz. Şu okul Türk okulu. Hemen yanında mescit var zaten. Gördüğünüz gibi. Burası arkadaşlar parku deriz biz parkları aslında. Böyle bir ağaçlık olan ne bileyim çocuk oyun parkı olan yerler buralar. Şimdilerde kafeteryalar yaptı. Bizim çocukluğumuzda bu parklar çok daha güzeldi. Aslında Yunanların yani çok fazla bir şeyleri değiştirme gibi huyları yok. Yani ben şu gördüğünüz parkı belki 25 sene küçüklüğümde çok daha orijinal şekildeydi. Son yıllarda krizden sonra işte ne bileyim bir şekilde kalkıp buraya restorasyon yaptılar. Parkı şu hale getirdiler. Ama emin olun eski hali bundan çok çok daha iyiydi. Şimdi dediğim gibi çok ayrıntılı böyle çekim yapamayacağım. Ama genel manada hani Gümülcine ile ilgili fikriniz olması açısından ufak bir çekim yapmaya çalışacağım. Yani merkezini, çarşısını, çarşının belli bir kısmını tabii her yerini gezemeyebilirim. Burası çok büyük bir yer değil evet ama çok da hani dediğim gibi aşırı vaktim olmadığı için gösterebildiğim şöyle bir alayım. Şurayı da bir alayım. Şurası karşısı belediye binası. Şimdi karşıya geçelim. Burası da yine bir belediye mi ait mi? Vakıf mıydı yoksa? Öyle bir şeydi sanırım. Yani buraya dediğim gibi geldiğimde bazen bir ay kadar bile kalabiliyorum. O zaman çok daha detaylı her yeriyle ilgili. Hani dediğim gibi bunları hep kategori ayıracağım ben YouTube kanalımda. Sizler de istediğiniz, dilediğinizi girip videolardan izleyebilecek olacaksınız. Şimdi burası çarşıya doğru gidiyor. Çarşının merkez kısmından geçeceğim. Sonra da yine Platiye dedikleri, Platiye diye adlandırdıkları şehrin merkezine doğru ilerleyeceğim. Orada kafeteryalar mevcut zaten. Şimdi burada dükkanlar var sıra sıra. Şimdi şu kısım yeni yol deniyor. Burası gördüğünüz gibi çarşı. Şimdi açıkçası çok fazla tanıdık oluyor. Bazen insan çekiniyor çekim yaparken. Selam falan verelim oluyor. Videoları bazen kesmek zorunda kalabilirim. Ama mümkün mertebe yayınlamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bak bu Osmanlı'dan kalan eski cami. Bu da kulesi yani. Saat kulesi. Şimdi şurayı önce bir çekeyim. Çarşının içine doğru gireyim en azından. Şimdi yani çarşının içine girdik ama hani merkez kısmında asıl dükkanların, alışveriş yerlerinin olduğu. Şimdi burada bölüm. Bak şimdi burada hırdavatçı koymuş. Ama hemen yanında tekstil, bebek giyim vesaire var. Şurası Saat Kulesi. Şimdi görüyorsunuz öğle saatinde olduğu için çok fazla da insan olmuyor aslında. Şimdi daha ileri gitmeyeceğim çünkü dediğim gibi çok fazla yer var aslında. Gençler Birliği var, kafeteryası var, Türklerin takıldığı. Bu çarşıda genel olarak Türkler işletiyor ama Yunanlılar da var tabii. Yunanlılar da yaşıyor haliyle belli bir çoğunlukta. Şimdi şöyle bir görüntü vereyim. Buradan da Türk Gençler Birliği dediğimiz bir derneğe çıkıyor. Bu şekilde devam edersek şimdi sizi hani şehrin aslında merkezi olan bir yere götüreceğim. Yani bunları kısa videolarla en azından Gümülcine'nin merkezini göstermek adına çekeyim. Dediğim gibi buranın ismi Platiya deniyor. Platiya aslında Yunanca'da hatırladığım kadarıyla zaten merkez demek. Şimdi güneş açısı ters olduğu için çok da bir görüntü alamıyorum. Şimdi buradan gideceğim sonra diğer taraftan size görüntü sağlamaya çalışacağım. Yani şimdi benim dediğim gibi çocukluğum burada geçti. Birçok arkadaşım, çocukluk arkadaşım burada. Onlarla çok güzel zamanlar geçirdim. Gümülcine'nin bende yeri bambaşkadır. Ayrıca yani çocukluk dönemlerimizi biz burada çok özgürce yaşadık. Özgürce gezdik, tozduk. Güzeldi yani. Güvenilir bir yerdi bizim için. Rahattık, mutluyduk. Yani annemiz bizi Türkiye'de yaşarken 10'lu yaşlarda sokağa salmazdı. Belli bir saatte izin vermezdi ama biz burada gece 10'larda sokaklarda gezerdik. Burada kafeteryalar var bölüm. Karşıda gördüğünüz kılıç şu. Gümülcine'nin simgesi. Simgesini temsil ediyor.
Ancak bununla ilgili çok böyle tarihi net bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak bu Gümrücine'nin kurtuluşuyla alakalı bir şey olduğunu hatırlıyorum ben. Net olarak bilmemekle beraber. Eğer kafamda bazı konseptler var, yani onları yapabilirsem daha sonra zaten bunlara da şahit olacaksınız. Şimdi artık eve doğru dönüyorum. Charlie Chaplin'imiz var. Para topluyor. Şöyle kılıcın bir son olarak parkı çekeyim. Yani bizim çocukluğumuz buralara geçti ama dediğim gibi bu ağaçların yani çok kat kat misilleri, çok daha iyileri vardı burada ve benim şaşırdığım nokta ise yani o ağaçların birçoğunu zannediyorum kestiler çünkü iyi gölge düşüyordu. Yani neden böyle bir şey yaptıklarını da bilmiyorum açıkçası. Yani o zamandan beri bir tepkim var tabii bu parkın ellenmesi konusunda. Büyük kilise vardı. Orayı şimdi şu anda size gösteremeyeceğim. Burası da bir belediye binası. Buradan içeri girdiğiniz zaman çarşı devam ediyor. Bu arada size gösterdiğim çarşı o Türklerin çoğunlukla olduğu çarşıydı ama buradan içeri girdiğinizde çarşı devam ediyor. Evet. Şimdi artık dönüş yapıyoruz yavaş yavaş. Şöyle yolu da göstereyim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün açıkçası bir anda gelişen bir olayla buraya gelmek durumunda kaldım. Gelmişken de açıkçası bir vlog çekmek istedim. Sizlere buraları göstermek istedim ki hani ileriki süreçte beni takip ettiğinizde neleri izleyeceğiniz, neleri takip edebileceğinizi biraz da fragman gibi düşünün bu videoyu. Umarım keyif almışsınızdır. Yani tabii ki de bunu çok işimin önüne de geçmesini istemiyorum. Açıkçası kendi işlerimde devam ediyor. Yoğunluğum var. Ama böyle bir hobiyi de yapmaktan keyif almaya başladım açıkçası. Çekim yapmak, onu editlemek, güzel yerleri paylaşmak. İnsanlar buraları bir geçse, buraları görse, buralarda çok keyif alır dediğim çok nokta var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.